Kredi notu, tüm finansal geçmişin ortak bir kuruluşta toplanıp analiz edilmesi sonucunda oluşan bir puanlama sistemidir. Ülkemizde Kredi Kayıt Bürosu yani KKB bünyesinde bu veriler toplanır ve analiz edilerek bireysel kullanıcılar için 1 ila 1900 puan arasında bir kredi notu oluşturulur. Herhangi bir finansal geçmişi olmayan yani temelde bankalarla kredi ürünü çalışması olmayan kişinin kredi notu oluşmaz yani sıfır olur. Kredi notunun temel amacı finansal kuruluşlara kişilerin gelecekteki borç ödeme olasılıkları hakkında bir öngörü sunmaktır. Kredi notunun %35'ini ödeme alışkanlıkları, yine %35'ini mevcut hesap ve borç durumu, %11'ini yeni kredi almış olması, %10'unu kredi kullanma yoğunluğu ve kalan %9'unu ise diğer unsurlar oluşturur. Ödeme alışkanlıkları kredi notunu en hızlı etkileyen faktördür. Kredi kartı veya kredili mevduat hesaplarının son ödeme tarihlerinin bir gün bile geciktirilmesi, geç ödeme olarak yansıdığı için kredi notunu hızlı bir şekilde düşürür. Ayrıca kredi kartı asgari ödemesi, geç ödeme olarak yansımadığı için ödeme alışkanlığına olumsuz bir etkisi de olmaz. Mevcut hesap ve borç durumu, kredi notunu etkileyen bir diğer temel faktördür. Nedeni mevcut finansal ürün borç durumuyla gelirin veya hesaplarda olan paranın kıyaslanması şeklinde oluşturulmasıdır. Örneğin bir kişinin aylık 5000 TL geliri var ve hesaplarında birikimi yok ancak kredi kartı ve KMH hesaplarının toplam borcu 60.000 TL ise bir yıllık geliri kadar borcu olduğu varsayılır. Bu kişi tüm ödemelerini düzenli yapsa bile gelirine oranla borç durumu fazla olduğu için bu durum kredi notuna olumsuz yansır. Kredi kartının sürekli asgarisinin ödenmesi ise mevcut borç durumunu arttırdığı veya aynı tuttuğu için belirli bir süreden sonra kredi notuna olumsuz olarak yansımaya başlayabilir. Yeni kredi alınmış olması ise henüz ödeme performansı belli olmadığı için kredi notuna olumsuz yansır. Kredi kullanım yoğunluğu ise kişinin kredi ödeme alışkanlığının olup olmadığının daha doğru anlaşılmasını sağladığı için kredi notunu etkiler. Yani kredi kullanıp düzenli olarak kapatan kişilerin seyrek kullanan kişilere kıyasla kredi notu daha yüksek olur. Kredi notunu yükseltmek için yapabilecekleriniz: 1. Kredi ürünlerinizi bir gün dahi geç ödemeyin. Herhangi bir kredi ürünü geç ödendiği sürece diğer kredi ürünlerinin zamanında ödenmesinin çok bir faydası olmaz. Benzer bir durumda takipte olan kredi ürünü olduğu sürece kredi notu yükselmez. 2. Aktif ve düzenli olarak bir kredi kartı kullanın. Kredi notunu en hızlı yükseltmenin yolu düzenli olarak bir kredi kartı kullanmaktır. Eğer kredi notunuz riskli seviyede yer aldığı için kredi kartı verilmiyorsa, bloke teminatlı kredi kartı edinebilirsiniz. 3. Mini krediler alıp düzenli ödeyin. Kredi notunuz düşük olsa dahi özellikle maaş bankaları bir maaşa kadar mini kredi verebiliyor. Birkaç mini kredi kullanımından sonra kredi notunuz hızlı bir şekilde yükselebilir. 4. Kredi kartı ve KMH hesaplarının bir kredi ürünü olduğunu unutmayın. Genellikle KMH veya diğer ismiyle ek hesabın kredi ürünü olduğu unutulup geç ödenebiliyor. Bu durumda ciddi anlamda kredi notunu düşürüyor. 5. Kredi ürünlerini ödemekte zorlanıyorsanız vadelerini uzatın veya borç birleştirme kredisi kullanın. Bunu kredi ödemeleri gecikmeye başlamadan önce yapmak önemlidir. Aksi takdirde kredi notu düştüğü için onay almak zorlaşabilir. Ayrıca gecikme faizi oranı, vade uzatmaktan veya borç birleştirme kredisi oranından da genel olarak daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Bankalarla aktif ve düzenli olarak çalışmaya başlasanız bile geçmiş çalışmalarınıza bağlı olarak kredi notunuzun riskli seviyeden çıkması 1 yıl gibi bir süre alabilir. Ayrıca kredi notunun geçmiş 5 yıllık veriye göre oluşturulmasından dolayı 5 yıl sonra kredi notunun düzeleceği varsayımı da tam olarak doğru değildir. Çünkü kredi notu bankalarla kredi ürünü çalışması sonucunda oluşturulur. Daha fazla bilgi almak için hesap kurdu kredi notu nasıl yükseltilir sayfamızı ziyaret edebilir. Sosyal medyadan bizi takip edin. Kanalımıza abone olabilirsiniz.